Merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte sofralarınızda şıklık katacak kağıt iplikten peçete yüzüğü çalışacağız. Peçete yüzüğümüz bu şekilde yuvarlak bir halka formundadır. Yüzüğümüzü şu şekilde kapattığımız zaman buradaki ölçümüz yaklaşık olarak 6 santim. Buradaki ölçümüz de 4 santim. Peçete yüzüğümüzü örmek için kağıt iplik kullandım. Sizler dilerseniz rafya iplik veya makrome ipliklerle de örebilirsiniz. İpliğime uygun olacak şekilde 3,5 milim tığ kullandım. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane ilmek alıp sıkılıyorum. Bu noktada zincir çekeceğim. Toplamda 24 adet zincir çekiyoruz. Zincirlerimiz ne çok seyrek ne de çok sık olmasın. 24 adet zincirimi çektikten sonra şöyle zincirimi elimle tutuyorum ve baştaki zinciri alıp bakın şu şekilde yuvarlak çember haline getiriyorum ve kilit işlemini yaptığımız noktaya atlayıp ilk başladığımız zincire batıyoruz. Dikkat, zincire bu şekilde battım ve tığımın arkasından bir ilmek aldım. Buradaki ilmeğimden geçirerek ilmek kaydırmayla çember haline getirdim. Bu noktada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. İlmeğimi tuttum ve alttan bir tane zincir atlayıp diğer gelen zincirime bu şekilde değil de arkadaki tek kalan ilmeğini alıyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Normalde zincirlerimize bu şekilde batarız. Ama burada ilmekler arasında açıklık olmaması adına bakın bir tane zincir atladım. İkinci zincirime bu şekilde batmadım da arkada tek gözüken bu ilmeği bu şekilde battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmeğim varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek ikili trabzan çalıştım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum ve yine bakın altta bir tane zincir atlayıp ikinci gelen zincirime bu şekilde batmıyorum da şöyle çeviriyorum. Arkada tek kalan bu ilmeğe bu şekilde tığımı yerleştiriyorum. İlmeğimi aldım ve tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini bir, kalan ikisini birlikte örerek yine ikili trabzanımı çalıştım. Devam ediyorum. Bir zincir üzerine aldım ve yine bakın bir tane zincir alttan atlayıp ikinci gelen zincirimin arkasındaki ilmeğime bu şekilde tığımı yerleştirdim. Buradan ilmeğimi çıkardım. 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Bakın bu şekilde kafesler örmeye devam ediyorum. Bir zincir üzerine al. Alttan bir tane zincir atlayıp ikinci zincirime, ikinci ilmeğimi arkasına bu şekilde batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. 1, 2, 3, 4 tane kafes çalışmış olduk. Toplamda 12 adet kafesimiz olacak. Devam ediyoruz. Bir zincir üzerine al. Alttan bakın bir zincir atlayıp ikinci gelen zincirime bu şekilde arkasındaki ilmeği alıp buraya ikili trabzanıma çalışıyorum. Devam ediyoruz. Bakın bir zincir atlayıp diğerine ikili trabzan yapıyoruz. Burada tek dikkat etmemiz gereken nokta zincirimizin bakın arkalarında kalan diş diş gözüken bu ilmekleri alarak batmak. Evet, 11 tane kafesimi yaptım. Bakın şimdi sonuncuyu yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sonuncu kafesimi direkt bakın burada 3 zincir çekmiştim. Buradaki ikinci zincirimin tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bakın ilk sıramı tamamladım. Şöyle bir formda örgü parçası elde ediyoruz. Toplamda 12 adet kafesimiz var. Bir üst sıradan devam. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım ve ilk gelen bakın buradaki trabzan tepesine battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda yine 3 ilmek varken 2 defa da çıkarak ikili trabzan çalıştım. Bir zincir üzerine al ve bir sonraki trabzan tepesine batıp buraya bir tane ikili trabzan çalış. Bu şekilde bu sıramızda tamamlıyoruz. Hep aralarda bir zincir ve trabzan tepelerine batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim.
İkinci sırada da sıra sonuna geldim. Bakın son kafesimi yapmak için bir zincir çekiyorum ve baştaki 3 zincirimin ikinci zincirinin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek bakın ilmek kaydırmayla ikinci sıramı da tamamladım. İkinci sırada da yine aynı şekilde 12 adet kafes elde ettim. Bir üst sıradan devam ediyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum. Ve normalde sağdan sola doğru örerken şimdi soldan sağa doğru öreceğiz. Bakın ilmeğimi birazcık uzattım ve bir önceki bakın buradaki kafes boşluğuna battım. Arkadan ilmeğimi aldım, uzattım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte ördüm. Yine bakın buradaki ilmeğimi biraz uzattım ve bir önceki gelen kafes boşluğuna battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Yine biraz uzatıyorum. Tığımda 2 ilmeğim varken ikisini birlikte örüyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın bir önceki kafese batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde ilerliyoruz. Bakın ilmeğimi uzattım. Bir önceki kafese battım. Arkadan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde bir önceki kafeslere hep batıp bu şekilde ters bir sık iğne uyguluyoruz. Devam edelim. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bakın ilmeğimi uzatıyorum. Bir önceki kafese batıp ters sık iğne yapıyorum. Bir önceki kafese batıp ikisini birlikte örüyorum. Sıra sonuna kadar devam. Bakın hep kafeslere batıyorum. Hep bir önceki kafese. Şimdi bakın sona doğru geldim. Bakın sonuncu kafesime batarken buradaki ilmeğimi çok uzun bırakmıyorum bu sefer. Birazcık kısa tutuyorum. Battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Bu sefer bakın tığımın arasındaki bu kısa tuttuğum ilmeğimden ilmeğimi geçirdim. Yani burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi bu noktada alt kısma geçmek için bir teknik uygulayacağız. Bir tane zincir çekiyorum ve bakın halkamı şu şekilde çeviriyorum. Ve burada bakın şuradaki ikili trabzanlardan ilmek kaydırmalar yaparak aşağı doğru ineceğim. Hemen bakın şöyle burada yaptığım trabzanın şöyle bir tane ilmeğine batıyorum. Tığımı yerleştirdim. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçiriyorum. Biraz ilmeğimi rahat bırakıyorum. Bakın daha sonra hemen bakın şuradan da bir ilmek alıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkarttım ve tığımın arasına ilmekten geçirerek ilmek kaydırma. İlmek kaydırmalar yaparak bakın şu aşağıya gelmem lazım. Tekrar böyle uzunca uzattım ve hemen bir tane ilmekten ilmeğimi geçirdim. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma. Bir tane daha yapacağım. Hemen bakın aşağı inmek için battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım ve tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bakın bu noktada alt kısma geçmiş oldum. Burada hemen bir tane zincir çekiyorum ve yine ne yapıyorum arkadaşlar? İlmeğimi bir miktar uzatıyorum ve yine bakın soldan sağa doğru ilerleyeceğiz. Ters sık iğneler yapacağız. Hemen bir önceki kafese battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte ördüm. Devam. Bakın bir önceki kafese battım. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte ördüm. Bu şekilde yine ters sık iğnelerimizi yaparak burada da kafeslerin üzerlerine bu şekilde bir teknik uyguluyoruz. İlmeğimi hafif uzatıyorum. Buna dikkat. Eğer ilmeğinizi kısa tutarsanız büzme yapar. Bunu da istemeyiz. Dolayısıyla biraz serbest bırakıyoruz. Biraz uzatıyoruz. Bu şekilde kafesleri dönüyoruz. Bakın sona doğru geldim. Şimdi son ters sık iğnemi yapacağım. Burada ilmeğimi birazcık sıkı tutuyorum. Diğerleri gibi esnek tutmuyorum. Ve battım bir önceki kafesime. Arkadan ilmeğimi aldım.
buradaki tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Ve en son bitişte bir tane ilmek alıp şöyle sıkılıyorum. Uzunca bir iplik bıraktım. Burada ipliğimi kesiyorum. Bu ipliğimi de bir tığ yardımıyla iç taraftan yürüterek gizleyeceğim. Daha küçük numaralı bir tığ tercih edebilirsiniz. Bu iplik yürütme işleminde. Bakın böyle bu ipliğimi iç taraflara alarak yürütüyorum. Aynı zamanda gizleme yapıyorum. Elimizde biten halkamız kağıt iplik esnediği için şöyle bir miktar elinizle form verin. Burada herhangi bir buharlı ütü yaparak bir işlem yapmayacağım. Şöyle elimle el ütüsü yaparak yüzüğüme form veriyorum. Ve böylece bakın halka yüzüğümü tamamıyla bitirmiş oldum. Bu şekilde istediğiniz renklerde, istediğiniz sayılarda peçetelik yüzüklerinizi örebilirsiniz. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka örgü projesinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.